Herkese Almanya Mönchengladbach'tan Ramazan bayramının ikinci gününden selam olsun. İkinci gün. İkinci gün aynen. Umarım her şey yolundadır, sağlığınız, saatiniz yerindedir ve sevdiklerinizle beraber bayramı geçiriyorsunuzdur. Tabi gurbette 1,5 yıl doldu. Bayramlarda haliyle aileden uzak geçiyor. Ama bir taraftan da alıştım artık. Esasen insanın da alışması gereken maalesef bir durum. Dolayısıyla bu konuda çok şikayetim yok. Bugünün konusu gidenler geri döner mi olacak? Bu konu esasen tartışmaya çok açık bir konu. Öncelikle şuna değinmek lazım ki beklentiler. Aslında ilk videomda bundan bahsetmiştim. Yaklaşık bir ay önce. Beklentim ilk başta çok düşüktü. Dolayısıyla memnun olduğumu söylemiştim. Demek istediğim şuydu esasen. Yani ben Türkiye'den gidiyorum. İşte her şey güllük gülistanlık, çok güzel, mükemmel, cennet gibi her şey diye bir şey yok maalesef. Şöyle bir gerçek var ki kimse sizi elinde kırmızı halıyla beklemiyor. Maalesef herhangi bir değer katılmadığı durumda ister istemez imkanlar da o yönde azalıyor. Ve buna binaen de beklentiler aslında suya düşmüş oluyor. Çünkü çoğunlukla ilk başta çok yüksek beklentiyle geliniyor buraya. Ama o beklentiler karşılık bulamadığı zaman geri dönüşler söz konusu olabiliyor. Bunu önlemek için ilk 2 ila 3 sene çok bir şey beklememe taraftarıydım. Ki bakıldığı zaman 1,5 yılı geride bırakmışız. Dediğim gibi ilk başta beklentim çok yüksek olmadığı için herhangi bir şikayetim yok şu anlık. Geri dönülür mü konusu dediğim gibi tartışmaya açık. Tabii ki arada aile ziyareti için Türkiye'ye gidip geliyorum. Ama şu anki noktada, şu anki durumumda temelli dönülür mü? Açıkçası benim için şu an pek mümkün görünmüyor. Özellikle yakın gelecekte. Tabii uzak gelecekte her şey mümkün. Tabii insan genç yaşlarında bence fırsatları değerlendirmesi lazım. Yani bir ülkeye gidersin, biraz orada zaman geçirirsin, imkanların dahilinde. Baktın yapamıyorsun, beğenmedin. Sonra başka bir yere geçersin. Sonra belki yine Türkiye'ye dönersin. Biraz aileyle beraber vakit geçirirsin. Ondan sonra belki çok daha uzaklara gidersin. Yeni bir yolculuğa başlarsın. Tabi esasen bu kişiden kişiye değişen bir durum. Hayata bakış açısıyla da ilgili aslında. Bu sebepten dolayı kesin çizgiler, kesin kanunlar yok bu noktada. Ama dediğim gibi şu an için temelli dönme gibi bir düşüncem yok. İlerisi ne gösterir? Onu bize zaman gösterecek. Arada zaten ziyaretlere gidip geliyorum. Çok yakın zamanda da bir aksilik olmazsa gideceğim tekrar. Zaten imkanlar dahilinde arada bir ziyarete gitmek olmazsa olmaz. Çünkü aileyle geçirilen zaman aslında çok değerli ve gurbette, yurt dışında aslında bu noktada dezavantaj söz konusu. Tabii bu bir tercih. Yani bir tercihin olumlu tarafları olduğu gibi olumsuz tarafları da pek tabii ki mevcut. Yani bu durumun esas sebebi aslında belirsizlik. Özellikle ekonomik belirsizlik. Yani benzin fiyatlarının, market fiyatlarının günden güne arttığı bir yerde maalesef ki gelecekte belirsiz görünüyor. Bu noktada da insan ister istemez güvenli bir liman arıyor. Bizim yıllardan bu yana alışık olduğumuz durumu Avrupa'daki insanlar şimdi yavaş yavaş daha da belirgin yaşıyor. Özellikle son bu dünyadaki gelişmelerden ötürü benzin fiyatları aldı başını gidiyor. Bazen arkadaşlarla konuştuğumuzda da bu durumdan şikayetçiler ki biz zaten bu benzin zam olaylarına çok alıştığımız için bize normal geliyor. Benzindir artar şeklinde bakıyoruz. Ve bu belirsizlik durumu yakın gelecekte çözüme kavuşacak gibi görünmüyor açıkçası. Ki bu sebepten dolayı birçok genç çözümü yurt dışında aramakta maalesef. Yani yoksa kimse istemezdi açıkçası bulunduğu yeri, ülkesini bırakıp da 3000 kilometre, 5000 kilometre, bazen 10.000 kilometre öteye gidip yeni bir hayata başlamak. Ama maalesef hayat şartları insanı risk almaya, bir yerlere gitmeye zorluyor. Tabii bu durum sadece Türkiye özelinde değil esasen. Almanya olsun, Amerika olsun gelişmiş ülkelerde birçok insan buralara göç ediyor. Birçok farklı ülkelerden, birçok farklı şartlardan. Ya kimisinin dini farklı, anlayışı farklı, hayata bakış açısı çok farklı. Kimisinin şikayeti çok farklı. Yani herkesin belli bir durumu, belli bir şikayeti var aslında. Herkesin de çok farklı hikayeleri mevcut. Özellikle günümüz dünyasında yani cennet gibi bir yer yok.
Sadece kişinin beklentileri var. O beklentilere ne kadar uyuyor, ne kadar uymuyor. Bunun hakkında konuşabiliriz. Özellikle Almanya, Hollanda ya da diğer Kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere buralarda ekonomik durum diğer ülkelere kıyasla nispeten daha iyi. Ancak hava durumu, iklim diğer ülkelere kıyasla, yani Akdeniz ülkeleri diyelim, İspanya, Türkiye, Yunanistan, İtalya başta olmak üzere, yani buralara kıyasla da hava durumu, iklim nispeten biraz daha kötü. Tabi ideal durum iklimin Türkiye, Yunanistan, İtalya, ekonomik durumun ise Amerika, Almanya ya da Kanada seviyesinde olduğu bir durum olacaktır ama şu an için tabii o durumu elde etmek biraz daha zor, özellikle hayatın başlarında. Yani bu aslında esasen bir süreç. Dolayısıyla yavaş yavaş her şey mümkün olacaktır. Yani nasıl ki Roma bir günde kurulmadıysa güzel bir hayat da bir günde inşa edilmiyor. Süreç istiyor, sabır istiyor ama sabrın sonu selamet demişler. Dolayısıyla iyi yönde, kalbimizi temiz tutarak, çalışmaya devam ederek, istikrarlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ederek güzel bir hayat kurmak bizim elimizde. Çünkü özellikle Türkiye'de gerek kendi kendime konuştuğumda, gerek çevremle konuştuğumda şartlardan şikayetçiydim. Tamam, herkesin şikayet etme hakkı var. Ama sen şikayet ediyorsun, aileyle konuşuyorsun, akrabalarla konuşuyorsun, sohbet muhabbet ediyorsun. Şikayet ediyorsun, eleştiriyorsun şartları vesaireyi. Tamam ama senin şikayet etmen maalesef bir şey değiştirmiyor. Yani 2023'ten bu yana aslında benim yaptığım devamlı eyleme geçmek oldu. Yani eyleme geç, sonucu bekle. Eyleme geç, sonucu bekle. Yani buraya geliyorsun, burada da öyle aslında. Bir şeye başvuruyorsun, bekliyorsun. Olumlu veya olumsuz. Olumsuz gelse düzeltiyorsun, bir daha başvuruyorsun, tekrar bekliyorsun. Yani başvur, bekle. Başvur, bekle. Aslında hayatta böyle inşa ediliyor aslında. Yani 3 sene önceki Doğanay şikayet etmeye devam etse 3 yıldan beri, yani ne buraya gelip iş bulabilir, arkadaş çevresi edinebilir, ev bulabilirdi, ne de herhangi bir şekilde gezmeye zaman bulabilirdi. Sadece konuşurdu, belli bir rutinde sıkışırdı, ekstra şeyler deneyemezdi, farklı şeyler deneyemezdi, farklı yerleri göremezdi. Sadece konuşurdu. Ama konuşmak maalesef bir noktaya kadar tamam ama bir noktadan sonra maalesef ki hiçbir şey değiştirmiyor. Bir de tabii ki her ülke herkes uyacak diye bir kaide de yok aslında. Yani siz Almanya'ya gelirsiniz, havasını beğenmezsiniz, insanların iletişim tarzını beğenmezsiniz. Tekrar ülkeye dönersiniz, biraz beklersiniz, sınavlara çalışırsınız. Bir sürenin ardından bir bakarsınız İspanya'yı denemişsiniz ya da İtalya'yı denemişsiniz. Tamam, ekonomik olarak nispeten daha düşük yerler ama hava durumundan dolayı, belki insanların enerjisinden dolayı orada yaşamayı tercih edersiniz. Veya bir süre daha beklersiniz, dersiniz ki ben artık tamamen çok uzaklara gitmek istiyorum. Hop bir bakmışsınız Avustralya'ya gitmişsiniz. Efendime söyleyeyim, Türkiye'de insanlar Ocak ayında evden çıkamazken siz Ocak ayında denize giriyorsunuz. Ya da daha da ileriye götüreyim, artık çok sıkıldınız, para biriktirdiniz. Dediniz ki ben kardeşim gidiyorum Güney Asya'ya, ben gidiyorum Güney Amerika'ya. Hayatı biraz yaşamaya çalışacağım düşük bütçeyle, tecrübe etmeye çalışacağım. Bu da bir seçenek. Ama tabii her seçenek de beraberinde sonuçlar getiriyor. Dolayısıyla doğru değerlendirmek, doğru seçmek çoğu zaman kolay değil. Ama bir yol denemek lazım ve o yola girdiğiniz zaman zaten hayat da sizi belli bir doğrultuda ilerletiyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.